Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm tığ işi karanfil buket çiçek yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Karanfil çiçek desenlerinde istediğiniz renkleri kullanabilir ve karanfil çiçeklerini istediğiniz büyüklüklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Ben ön çalışma olarak bu şekilde 3 tanesini ördüm. Ve çiçeklerin yapılışında %50 koton, %50 akrilik, 5 kattan oluşan orta kalınlıkta ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile çiçekleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çiçek buketin yapılışına başlayalım. Çiçeğin yapılışına yeşil renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Sekiz sık iğneyi yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Yan yana 2 tane sık iğnenin tepesine tekrar 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Yan yana 2 tane sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Ve yan yana 2 tane sık iğne. Altta yapmış olduğumuz 8 tane sık iğnenin tepesine çift 2 tek, çift 2 tek yaparak toplam 12 tane sık iğne yapmış olduk. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne. Şimdi altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine bir sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. ...12 sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, alttaki işlemi tekrar edeceğiz. İlk kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak alttaki tüm ilmeklerin tepesine yan yana sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve aynı boşluktan başlayarak yan yana toplam 12 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. İkinci sıradan sonra toplam 7 sıra 12 adet sık iğne sırası yapacağız ve başlangıçtaki yapmış olduğumuz sihirli halkadan sonra toplam 9 sıra bu şekilde olana kadar örmeye devam edelim. İlk yapmış olduğumuz sihirli halkadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek pembe renk ile devam edelim. Ve alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyerek 2 zincir yapalım.
Ve aynı boşluğun içerisine toplam 4 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 5 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz 12 adet sık iğnenin her birinin tepesine 4 adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine 3 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesindeki ilmeğe kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir ile son trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Bir miktar ip bırakarak keselim arkadaşlar. Lazım olacak birazdan. İpi iğneye takarak gizli birleştirme yapalım ve ilmeklerin arkasından gizleyelim. Ve bu ipi alt tarafta yapmış olduğumuz yeşil son sık iğne sırasına gelene kadar aşağıya doğru taşıyalım arkadaşlar. Yeşil son sık iğne sırasındaki herhangi bir ilmekten iğneyi dışarıya doğru alalım. Ve burada yeşil yapmış olduğumuz alanı elyaf ile dolduralım. Evet, bu şekilde dolgun bir görüntü elde ettikten sonra yapmış olduğumuz yeşil alandaki son sık iğne ilmeklerinden zikzaklar yaparak burada büzme işlemi yapacağız.
Yeteri kadar büzme işlemini yaptıktan sonra burada düğüm yapalım ve ipi çiçeğin iç kısmından gizleyelim. Evet. Karanfil çiçeğinin ana gövdesini bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi yeşil renk ile yaprakları yapalım. Ve burada tığ numarasını küçültüyorum arkadaşlar. 2.20 milimetreye geçiş yapalım. İlk düğümü attıktan sonra da 19 tane sık iğne yapalım. Pardon, zincir yapalım. Yaprağın yapılışı için 2.20 milimetrelik tığa geçiş yapalım arkadaşlar. Daha muntazam olması için. Ve ilk düğümü attıktan sonra 19 zincir yapalım. 19 zinciri yaptım. Şimdi yapacağımız yaprakların daha formda olması için 5 milimlik bu şekilde bakır tel kullanacağım arkadaşlar. Tüm hobi malzemeleri satan mağazalardan ya da takı aksesuar malzemeleri satan mağazalardan bu telleri temin edebilirsiniz. 19. zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak yan yana teli de iç kısımdan yürüterek 3 tane sık iğne yapalım. Yan yana 3 tane yarım trabzan. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Yan yana 3 yarım trabzan. Ve yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Son sık iğneyi yapmış olduğumuz ilk düğümün içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaprağın yarısını oluşturmuş olduk. Buradaki teli hafif katlayalım ve tekrar iç kısımdan yürütmeye devam edeceğiz. 2 zincir, en sonki sık iğne ilmeğinin içerisine tekrar sık iğne yapalım. Şimdi yan yana 2 tane daha sık iğne yapacağız. Dönüşte yapmış olduğumuz başlangıç zincirlerinin içerisine. Ve şimdi alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Yan yana dönüşten sonra 3 sık iğne yaptık. 3 tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, 1 tane üçlü trabzan, 3 ikili trabzan, 3 yarım trabzan ve 3 sık iğne yapalım. Buradaki teli de iç kısımdan yine yürütmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, en son 3 tane ikili trabzan yaptım ve buradaki bakır telin ucunu da kestim. Şimdi bu ikisini tekrar birleştirerek
daha sağlam olması adına ikisini birlikte aynı anda yürütmeye devam edeceğiz. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Sırayla 3 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne yapalım. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve gizli birleştirme yapalım. Yaprağın yapılışını da bu şekilde tamamlamış olduk. Burada anlattığım kurallara dikkat ederek 2 tane yaprak hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi karanfiller için bu şekilde saplar yapacağız. Ben ahşap çubuklar kullanacağım. Dilerseniz kablo ya da tel kullanabilirsiniz. Şu şekilde ilk yapmış olduğumuz sihirli halka boşluğundan çöpü geçireceğiz. Bir miktar ucuna silikon sıkalım. Şimdi yeşil ip ile sarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Ve bu çubuğun etrafını yeşil ip ile çevreleyeceğiz. Sarma işlemini tamamladıktan sonra şimdi yapmış olduğumuz yaprakları istediğiniz alandan yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yaprakların her ikisini de yapıştırdım ve görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Kullanmış olduğumuz tel ile istediğiniz şekilde aralarını açabilir ya da bu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.